Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu cevizli bir pasta tarifi paylaşacağım. Bu tarifte pandispanya yerine direkt havuçlu cevizli tarçınlı kek yapıyoruz ve krema ile birleştiriyoruz. İsterseniz tarifimize geçelim. İlk olarak oda ısısında 5 adet yumurtayı 1,5 bardak toz şekerle güzelce çırpıyoruz. Burada yumurta ve şekerin renginin bembeyaz olup mayonez kıvamına gelmesi gerekiyor ve hacminin bayağı bir artması gerekiyor. Eğer burada yumurtayı güzelce kabartmazsak pasta kekimiz sönecektir. Taş gibi çok sert bir hamur olacaktır. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Pasta kekimizi hazırlarken bir taraftan da fırınımızı 180 derece fanlı ayarda ayarladık. Ben bu tarifte büyük bir kalıp kullandım. Eğer siz biraz daha küçük bir pasta yapmak istiyorsanız 5 yumurtaya 1,5 bardak şeker değil de 3 yumurtaya 1 bardak toz şeker ölçüsüyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumurtamızın rengi ve kıvamı tam istediğimiz gibi beyaz ve hacimli. Burada 1,5 bardak süt ve yarım bardak sıvı yağ ekliyorum. Bir miktar da sıvılarla birlikte karıştırdıktan sonra katılarını ekleyeceğim. Pasta kekimize 2 bardak un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 3 yemek kaşığı tarçın ekliyorum. Ve bu malzemeleri de ekledikten sonra çok fazla söndürmeden kek hamurumu hazırlıyorum. Bu arada 2 adet büyük boy havucu rendeledim ve suyunu iyice sıktım. Burada havuçların suyunu almak çok önemli. Çünkü eğer sulu bırakırsanız kekin içi hamur kalacaktır, pişmeyecektir. Ben havuçlarımı rendelerken rendenin küçük kısmından rendelemeye dikkat ettim. Çünkü büyük kısımlar rendelendiği zaman bazen pişmeyebiliyor içinde. Ve son olarak da 1 bardak kadar iri kıyılmış, ya bıçakla böyle kıyabilirsiniz, ceviz ekledik ve kek hamurumuz hazır oldu. 180 derece önceden ısıtılmış fırına bu şekilde bir çember kalıp içerisine gönderiyorum. Çember kalıbın yan duvarlarını yağlamıyorum. Böylece kekimiz kalıbın yan duvarlarına yapışıyor ve ortası aşağı doğru çökmüyor. Kekim fırında yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişecek. Ben de bu arada pastamın kremasını hazırlıyorum. Krema için 1 bardak soğuk süt, 1 paket 200 ml kadar yine buzdolabından çıkardığım krema ve 1 paket pastacı kremasını güzelce çırpıyorum. Kremam kıvamını aldıktan sonra üzerine aşırı tatlı olan pastayı dengelemesi için kahve aroması ekliyorum. Eğer elinizde kahve aroması yoksa yoğun bir şekilde yapacağınız 2 tatlı kaşığı kadar kahveyi ekleyebilirsiniz. Bu da pastayı inanılmaz dengeliyor arkadaşlar. Yoksa çok aşırı tatlı olabilir. Çünkü hem kek çok tatlı hem pastacı kreması çok tatlı. Arada dengeleyecek hafif acı bir tat gerekiyor. Havuçlu cevizli kekim fırından çıktıktan sonra yaklaşık en az bir 2 saat kadar dinlendirdim. Böylece iyice soğumasını sağladım. Yoğun bir kek olduğu için sıcak keserseniz parçalanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra pastamızı birleştirme işlemine geçtim. Burada yine buzdolabından çıkardığım kremayla 2 kat halinde pastamı tamamladım. Kremam buzdolabında durduğu için biraz katılaşmıştı. Bundan dolayı üst kaplaması daha kolay olsun diye yaklaşık bir 3 yemek kaşığı kadar süt ekleyip tekrardan çırptım. Ara katta değil ama üst katmanında da daha akışkan bir krema oldu. Böylece daha kolay kaplayabildim. Eğer sizin de başınıza böyle ufak aksilikler gelirse mutfakta çareler tükenmez. Ben havuçlu cevizli pastayı 2 kat halinde yaptım. Siz 3 veya 4 katta kesebilirsiniz. Ama en başta da demiştim, çok yoğun bir kek. Ondan dolayı kesmesi zor. Yani çok çabuk dağılabiliyor. O yüzden 2 kat bence ideal. Bu pasta benim favori pastalarımdan biri. Ve eminim ki birçok kişinin en çok sevdiği tariflerden biri havuçlu cevizli kek. Eğer kremayla uğraşmak istemezseniz direkt havuçlu cevizli kek olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi pandispanya yapmadık. Normal kekten yaptım.
ve gerçekten çok lezzetli oldu. Özellikle kahve aroması bütün o dediğim gibi tatları ortaya çıkartıyor. Kremanın içindeki kahve aroması. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp bana destek vermeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu pastanın yapımı diğer pastalara göre biraz daha kolay. O yüzden doğum günü pastası olarak bile yapabilirsiniz aslında. Eğer tarifimi denerseniz yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yine yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi çok yoğun bir pasta. Ve inanın yemesi de çok lezzetli. Hepinize hayırlı mutlu günler diliyorum. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere.